Çocukken oynadığın Monopoly aslında sana fark etmeden ticareti, borcu, gücü ve paranın nasıl büyüdüğünü öğretiyordu ve çoğu insan bunun farkında bile değil. Merhaba sevgili abonelerim. Bu videoda Monopoly'nin neden sadece bir kutu oyunu olmadığını, gerçek hayatta para ve ticaret bakışı açımızı nasıl etkilediğini konuşacağız. Çünkü çoğu zaman Monopoly'yi sadece eğlenceli bir masa oyunu gibi görüyor ama biraz dikkatli bakınca bu oyunun içinde yatırım var olarak görüyoruz. Kira geliri, pazarlık var, borç var, nakit sıkışması var, fırsat maliyeti var ve hatta güç dengesi bile var. Bu videoda 3 şey konuşacağız. 1. Monopoly bize para hakkında hangi refleksleri öğretiyor? 2. Gerçek hayattaki ticaretle hangi noktalarda benziyor? 3 de bu oyunun bize fark etmeden aşıladığı düşünce yapısı aslında ne? Videoya başlamadan önce de kanalıma aşağıdan abone olursanız ve videoyu gidişata göre beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Keyifli izlemeler dilerim. Monopoly'yi özel yapan şey şu: oyun boyunca aslında tek bir şey yapıyorsun. Elindeki sınırlı parayla doğru zamanda doğru şeyi almaya çalışıyorsun. Bu tek başına bile gerçek hayata çok benziyor çünkü gerçek ticarette de herkesin amacı şu: kaynağını doğru kullanmak, fırsatı erken görmek ve elde ettiği şeyi zamanla gelir üreten bir sisteme çevirmek. Monopoly'de bir yeri satın aldığında sadece kutu kapatmıyorsun. Aslında gelecekte sana para akacak bir mekanizma kurmuş oluyorsun. Gerçek hayatta da ticaretin özü zaten bu değil mi? Bir dükkan açarsın, bir marka kurarsın, bir arsa alırsın, bir hisse alırsın, bir sistem kurarsın vesaire vesaire. Sonra onun sana zamanla gelir üretmesini beklersin. Yani Monopoly'nin ilk büyük öğrettiği şey şu: para sadece harcanacak bir şey değil, gelir üreten bir araca dönüştürebilecek bir güçtür ve bence insanların finansal bakışlarını erken etkileyen şeylerden biri de tam olarak bu. Monopoly oynayan herkes şu duyguyu bilir: bir noktada elinde güzel yerler vardır ama cebinde nakit kalmamıştır. İşte burada oyun sana çok gerçek bir şey öğretir. Varlıklı olmak başka, likit olmak başka. Gerçek hayatta da aynı şey olur. Bir insanın ev vardır, arabası vardır, dükkanı vardır ama kasasında para yoksa zor durumda kalabilir. Monopoly'de bazen çok güçlü görünürsün ama yanlış anda yanlış yere denk gelince de ödeme yapamazsın ve bu sana şunu öğretir: sadece sahip olmak yetmez, nakit akışını da yönetmek gerekir. Bu aslında ticaretin temel derslerinden biridir. Bir iş sadece kağıt üstünde iyi görünüyorsa yetmez. Kasaya para giriyor mu? Çıkışları karşılıyor mu? Seni ayakta tutabiliyor mu? Asıl mesele budur yani. Monopoly çocuk yaşta bile insana şu cümleyi öğretir: nakit akışı zenginlik kadar önemlidir. Oyunda bazen bir yere alırsın, sonra dersin ki keşke paramı buna değil de birazdan gelecek daha iyi yere saklasaydım. İşte bu çok kritik bir ekonomi kavramı bu arada. Böyle bir durumda da ipotek edip de ekstra kasana para alabilirsin. O da sana benden bir taktik olsun. Neyse, bu ekonomi kavramı fırsat maliyeti. Gerçek hayatta da her kararın bir bedeli vardır. Bir yere para koyuyorsan başka bir yeri kaçırıyorsundur. Bir işe zaman ayırıyorsan eğer başka bir fırsattan vazgeçiyorsundur. Monopoly bunu kitap gibi anlatmıyor ama sana hissettirerek anlatıyor. Yanlış yerde fazla agresif olursan doğru yerde güçsüz kalabilirsin. Bu yüzden oyun aslında şunu öğretiyor: her gördüğün fırsata atlamamak akıllılık değildir. Yani fırsata atlamak akıllılık değildir. Bazen asıl güç ne zaman bekleyeceğini bilmektir. Bu da bence gerçek hayattaki ticaret için çok büyük bir ders. Çünkü her zaman herkes para kazanmanın peşinde ama çok az insan hangi fırsatı alması gerektiğini bilmiyor. Monopoly sadece zar atmak değildir. Bir noktada sonra oyun tamamen psikolojiye döner. Kim panik yapıyor, kim sabırlı, kim borç baskısıyla satış yapacak, kim elindekini pahalı satmaya çalışıyor, kim masadaki diğer oyuncuların çaresizliğini görüyor. Gerçek ticarette de olan tam olarak bu. Fiyatı sadece ürün belirlemez, insan psikolojisi de belirler. Monopoly sana fark etmeden şu dersi verir: bilgi kadar karşı tarafın psikolojisini de okumak da değerlidir. Bir oyuncu köşeye sıkıştığında daha kötü anlaşmaları kabul eder mecburen. Gerçek hayatta da nakit sıkışıklığı yaşayan işletmeler, yatırımcılar veya satıcılar da daha zayıf pazarlık yaparlar. Yani oyun sana sadece para değil, güç dengesini de öğretir. Masada kim rahatsa o daha güçlüdür, kim sıkıştıysa o daha pahalı hata yapar. Bu çok gerçek bir hayat dersidir. Bence videonun en güçlü bölümlerinden birisi şu anda ki mevcut bölümümüz. Monopoly oynadıkça şunu fark edersin: başta öne geçen çoğu zaman daha da büyür. Geliri olan daha fazla alır, daha fazla alan daha fazla kira toplar, daha fazla kira toplayan masadaki gücünü arttırır. Bu sana gerçek hayatta çok tanıdık gelen bir şey gösterir: sermaye
doğru kullanıldığında kendi büyütme eğilimindedir. Gerçek dünyada da birikimi olan daha rahat yatırım yapar, varlığı olan daha kolay fırsat görür, geliri olan daha az baskıyla hareket eder. Yani Monopoly'nin insanı en çok etkileyen taraflarından biri şu olabilir: oyunun içinde ekonomik sistemin bazı sert gerçeklerini çok basit bir şekilde görüyorsun. Bu yüzden insanlar Monopoly oynarken sadece eğlenmiyorlar, aslında güç, para ve sistem arasındaki ilişkiyi deneyimliyor. Tabii ki de Monopoly'nin de kötü tarafları var. Monopoly bazen insana ticareti fazla sert ve fazla tek boyutlu gösterebilir. Yani sanki hayat sadece al, büyü, kiraya ver, domine et mantığından ibaretmiş gibi hissettirebilir. Oysa gerçek hayatta ticaret sadece para kazanmak değildir. İtibar vardır, uzun vadeli ilişki vardır, inovasyon vardır, marka vardır, insan yönetimi vardır, değer üretimi vardır. Monopoly daha çok işin sermaye ve mülkiyet tarafını bizlere gösterir ama yine de temel refleksleri öğretmesi açısından güçlüdür. Burada söyleyebileceğim en güzel cümle şu olabilir: Monopoly gerçek hayatın tamamı değil ama para ve güç ilişkisini anlamak için ilginç bir başlangıç simülasyonu gibi düşünebiliriz. Bence de bu şekilde ilerliyor. Bence bu videonun özeti şu an şu cümlede yatacak: Monopoly bize küçük yaştan itibaren şunu fısıldıyor: parayı sadece harcama, parayı konumlandır, mülkiyet kur, gelir üret, sabırlı ol, pazarlık yap, nakit yönet, fırsatı kaçırma ama her fırsatı da atlama. Ve insan bunları çocukken oyun gibi yaşadığı için büyüdüğünde ticaretle daha da doğal bakabiliyor. Belki bu yüzden bazı insanlar küçük yaşta Monopoly oynadığında arsa, kira, yatırım, pasif gelir, pazarlık ve birikim gibi kavramlara daha erken ilgi duymaya başlıyor. Yani bu oyun yalnızca masa başında vakit geçirten bir kutu oyunu değil, bazı insanlarda para ve ticaret bakış açısı için ilk tohum olabiliyor ki zaten bu kadar teknoloji çağı bu kadar ilerlemediği için bizler de çocukken bu oyunlarla büyüdük. Eminim ki sen de, şu an ekranda bunu izleyen sen, yani birçoğumuz bu oyunlarla büyüdük. Hatta benden büyüksen daha da fazla bu oyunlarla büyüdün. O yüzden de bence bunlarda sizlerin de görüşleri çok önemli. O yüzden de aşağı yorumlarda sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Yani Monopoly bizlere sadece para kazanmayı öğretmiyor, paranın nasıl çalıştığını, nakit akışının neden önemli olduğunu, fırsat maliyetini, pazarlığın gücünü, psikolojinin etkisini ve sermayenin nasıl büyüdüğünü de bizlere gösteriyor. Bu yüzden Monopoly'ye sadece çocuk oyunu diye bakmamak lazım. Çünkü bazen bir oyun insana bir dersten daha fazla şey öğretebilir. Şimdi sana tek bir yorum sorusu bırakıyorum: sence Monopoly daha çok ne öğretiyor? Para yönetimini mi yoksa insan psikolojisini mi? Yorumlarda bekliyorum. Yan tarafta çıkan videolarımdan da en yukarıdaki YouTube'un sizin için seçmiş olduğu videom, altta da finansal özgürlük için stratejiler serim var. Onlara göz atmanızı kesinlikle öneririm. Monopoly'deki öğretilerimizi hayata nasıl uyarlayacağımızı konuşuyoruz orada da daha bilinçli bir şekilde. Aşağıda kanalıma abone olabilirsiniz ve yorumlarınızı da bekliyorum. Videomu beğendiyseniz de lütfen beğenmeyi ihmal etmeyin. Takipte kalın. Bol kazançlar dilerim. Hoşça kalın.